Saten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda Selanik örgüden oluşan iki çeşitli örülen böyle kolay babet formunda bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Gerçekten çok güzel bir model. Abonelerimden de çok istek gelince ben de bu modeli yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Ayakta duruş çok güzel. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Benim yaptığım patiğim 36, 37, 38 ayak numarasına olur. Diğer ayak numaraları için de ilmek sayılarında 2 artış, 2 eksik yapabilirsiniz. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Malzemelerim 2 renk ip kullandım. Bunu tek renkle de yapabilirsiniz. Böyle elinizde kalan yarım ipler varsa bu modelde de değerlendirebilirsiniz. İğnem var patiğimin dikmek için. Bir de 3 mm şiş kullandım. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. İlmek atarak başlıyoruz. Şöyle ipimizi uzunca miktarda bırakalım. Biraz fazla ilmek atacağız. İpimi boynuma atarak örüyorum ben. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Şişimi elime aldım. Bu şekilde atalım. Bu modelimize başlarken tek ilmeklerle başlıyoruz. Ben 95 ilmekle başladım. Daha büyük başlarsanız eğer 2 ekleyin, 97, 99, 101, 103 gibi sayılarla başlayın. Eksik olursa 85, 87, 89, 91 o şekilde tek sayılarla başlarsanız önündeki Selanik örgü modelimizi tam kurmuş oluruz. Şimdi tamamlayalım. Evet, ilmeklerimi attım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim şu an. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Sonra ters olarak örmeye devam ediyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar ters olarak örmeye devam edelim. Son ilmeğe geldim. Onu her zaman düz olarak örüyorum. Kenarlarım daha düzgün çıkıyor. Son ilmeğimi de ördüm. Burası örgümün arka yüzüydü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bakın şöyle örgümüzün ön yüzü bu taraf. İlmeklerimi ters olarak ördüm ve bir diş haroşa sırası oluşturdum. Bu şekilde ben ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum. Böylece toplamda şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa sırası örelim. 6. sırayı ördükten sonra bekleyelim. Orada renk geçişi yapacağız. Evet, toplamda 6 diş haroşa sırası ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burayı örgünün ön yüzünden saydık. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Örgünün arka yüzündeyken diğer rengimi bağlıyorum. Aynı renkle devam edecekseniz siz aynı şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi örgünün arka yüzünde renk geçişi yapıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Böyle örgünün arka yüzündeyiz. İlmeklerin tamamını böyle ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Yine burada ilk ilmeğimi örmeden alıp diğerlerini ters olarak örüyorum. Açık renkli ipimle de bir diş haroşa sırası örmüş olacağız. Sıra sonuna kadar gidelim. Sırayı tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Oraya geçtiğimde ise diğer rengimle devam ediyorum. İplerimi koparmadan ilerleyeceğim. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim ve renk geçişini yapalım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi burada artık modelimize başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örerek şişime alıyorum.
Toplam 30 adet ilmeğimi bu şişime alacağım. Evet, böyle 30 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. 30 tane ilmeğim de bu tarafta kalacak. 35 tane ilmek üzerine Selanik örgü modelimizi kuracağız. Bakın şu kısmı. Şurayı 35 ilmek üzerine kurdum ben. Bu kenarlarımızda 30'ar ilmek mevcut. Yine aynı bir şekilde 30 ilmek bu tarafta. Burada Selanik modelinde 35 ilmek üzerine kurulu. Şimdi başlıyoruz. İlk ilmeği düz örelim. Bir sonrakini ters. Bir düz. Bir ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Bu şekilde 30 ilmek kalana kadar bir düz bir ters örelim. Evet, ortadaki 35 ilmeği bir düz bir ters olarak ördük. En son yine bir düzle bitiriyoruz. Geri kalan 30 tane ilmeğimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Örgünün arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde ise yine aynı renkle devam ediyorum. 30 tane ilmeği ters olarak örelim ve bu şişimize alalım. 30 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. Şimdi ortadaki örmüş olduğumuz bir düz bir ters bir düz bir ters ilmeklerimiz vardı. O 35 tane ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Bakın, ilk ilmeği ters görünüyor. Onu ters olarak ördüm. Sonrasında ikinci görünen ilmeğim ise düz. Bu düz görünen ilmeğin içinden batarak, düz değil dibinden batarak, bakın şurada dibinde delikli bir kısım var. Buraya bir alta dibine batarak düz ördüm. İlmeği bıraktım. Sıradakini ters ördüm. Bakın, bir sonraki düz, ilmeğin içine batmıyorum, dibine. Şöyle göstereyim. Şuraya dibine batıp düz örüyorum. İlmeği bırakıyorum. Tersi ters örüyorum. Düzleri ilmeğin bir altından batarak düz örüyorum. İlmeği bırakıyorum. Ters görünenleri ters, düz görünen ilmekleri şöyle alttan batarak düz örüyorum. Tersi ters. Bu şekilde ters ilmekleri normal ters olarak örelim. Düzleri ise bir altından batarak örelim. 30 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, geriye 30 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bu 30 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu tarafta modelimiz yok. Bu ilk kurulum aşamasını yaptıktan sonra sonrası zaten kendiliğinden geliyor. İlmekler zaten görünüyor nasıl örüleceği. Önemli olan ilk aşamayı kurabilmek. Şimdi buradan sonra devam edelim. Örgümün şimdi ön yüzüne geçtim. Yine 30 tane ilmeğimi örerek şişime alıyorum. Şimdi 30 tane ilmeğimi örerek böyle şişime aldım. Yine ortadaki, bakın, ilmeklerim artık ortaya çıktılar. Ortadaki 35 tane ilmeğim. Şimdi ilk görünen düz. Onu ne yapıyoruz? Alttan batarak düz örüyoruz. Tersi ters örüyoruz. Bir sonraki ilmeğim düz. İlmeğin şöyle içine değil, altına batıyorum. Bakın şöyle alttan batıyorum. Düz örüyorum. İlmeği bırakıyorum. Tersi ters, düz ilmekleri böyle bir alttan batarak düz örelim. Ortadaki bu 35 ilmeği bu şekilde örelim. Evet, orta kısımdaki ilmeklerimi aynı şekilde ördüm. Zaten artık ortaya çıktılar. Bakın bu şekilde. Şimdi ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. 30 tane ilmeğimizi, sırayı tamamlayalım.
Örgümün arka yüzüne geçtim. Yine 30 tane ilmeğimi ters olarak öreceğim. Ortadaki Selanik örgü modeline kadar böyle örelim. Evet, 30 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadaki 35 tane ilmeğime geldim. İşlemimiz yine aynı. İlmekleri göründüğü gibi öreceğiz. İlki ters ters ördüm. Bir sonraki düz, dibinden batarak düz ördüm. Bir sonraki ters ters ördüm. Bir sonraki bakın düz görünüyor. Dibinden batarak düz ördüm. Tersi ters, düzleri bir alttan batarak düz örelim. Bu şekilde 35 tane ilmeği tamamlayalım. Sonrasında devamındaki 30 tane ters ilmeğimizi örerek sırayı tamamlayalım. Örgünün şu an arka yüzündeyiz. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Yine aynı işlemi tekrar edelim. 30 ilmeğimizi örelim. Sonra ortadaki 35 tane ilmeğe gelince ilmekleri göründüğü gibi örelim. Tersleri ters, düzleri bir alttan batarak düz örelim. Sonrasında yine 30 tane ilmeğimizi ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Örgünün arka yüzünde renk geçişi yapacağız. Bir sonraki rengimize geçeceğiz. Evet, örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi ön yüzünden bakın şu açık rengimizden sonra 1, 2, 3 diş haroşa sırası olunca ben bu rengime geçtim. Şimdi bu rengimize geçeceğiz. 3 diş haroşa sırası ördük. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Sadece renk geçişi yapıyoruz. Modelimiz, örgümüz aynı ilerleyecek. Sadece rengimizi değiştiriyoruz. Bu şekilde 30 tane ilmeğimizi öreceğiz. Sonra ortadaki modelimizi yapacağız. Bu ortadaki 35 tane ilmeğimiz örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde aynı şekilde devam edecek. Yani tersler ters, düzleri bir alttan batarak öreceğiz. Örgünün arka yüzü de aynı şekilde ön yüzü de böyle olacak. Şimdi bu rengimize geçiş yapacağız. Örgünün ön yüzünden de yine aynı şekilde ördükten sonra bakın şöyle bir diş haroşa sırasını tamamlayacağız. Sonra diğer rengimize geçeceğiz. Diğer rengimizde kenardan 1, 2, 3 diş haroşa sırası olunca diğer rengimize geçeceğiz. Bu renk geçişlerini sizler daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Aynı renkle de ilerleyebilirsiniz. Şuradaki Selanik örgü modelimiz hep aynı ilerleyecek. İlmekler örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde tersse ters, düzse bir alttan batarak düz öreceğiz. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 defa açık rengimizle ördükten sonra sonrasını birlikte yapalım. Evet, sıralarımı tamamladım ben. Bakın bu şekilde göstermiş olayım sizlere de. Açık rengimle 1, 2, 3, 4 defa ördüm. Aralarda 3'er diş haroşa sırası var koyu renkli ipimle. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru tüm haroşa sıralarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Toplam şöyle kenardan saydığımızda 19 diş haroşa sırası mevcut. Örgümün ön yüzünde bu sayma işlemini yaptım. En son açık rengimle bir diş haroşa sırası yaptıktan sonra koyu renkli ipime geçiş yaptım. Örgümün şu an ön yüzündeyim. Şimdi şöyle örmeye devam edelim. Selanik örgü modeline kadar ters olarak örelim. Evet, bakın şimdi buraya kadar geldim. Burada 29 tane ilmeğim var. Burada bir tane ters ilmeğimi bıraktım. Bir de Selanik modelimin düz ilmeği var. Şimdi ipimi arkaya attım. Bir düzle bir tersin ikisini birlikte düz ördüm. Şimdi yine aynı şekilde bakın bir düzle bir ters ilmeğin ikisini birlikte düz ördüm. Şöyle göstereyim. Bir ters bir düz ilmeğim var. Ters ilmeğim önde olacak. İkisini birlikte düz ördüm. Bir ters bir düz ilmeğim var. Ters ilmeğim hep önde olacak şekilde düz ördüm. Böyle 2 düz örerek
Böyle ilmekleri hem eksiltmiş oluyorum. İlmekleri 2-2 alarak düz örüyorum. Böyle ortadaki Selanik örgü modelini böyle yapalım. Bakın yine bir ters bir düz ilmeğim kaldı. Sonuncuları da aynı şekilde yaptıktan sonra burada ters ilmeklerim kaldı. Onları ters olarak örelim. Sıranın sonuna gidelim. Evet, bakın örgünün ön yüzünü tamamladım. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde ilmeklerde hiç eksiltme, artma yapmadan tamamını böyle ters olarak örelim. Bu arada diğer rengimle işim bittiği için artık onu kestim. Böyle sırayı tamamlayalım. İlmekleri tek tek örelim. Örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak ördük. Şimdi örgünün ön yüzüne geldik. İlk ilmeği örmeden alalım. Böyle 20 tane ilmek olana kadar ters olarak örmeye devam edelim. 20 tane ilmeği bu şişimize alalım. 20 tane ilmeğimi buraya şişime tek tek örerek aldım. Şimdi 2-2 ters olarak örüyoruz. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Böyle 2-2 ilmekleri ters olarak örelim. 20 ilmek kalana kadar aynı şekilde devam edelim. Evet, sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmeğimiz kalmış. Artık tek tek örmeye devam edelim. Böyle tek tek örelim. Sırayı tek tek örerek tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geçtim. Burada ilmeklerin tamamını tek tek ters olarak örelim ve örgümüzün ön yüzüne geçelim. Evet, örgümün şu an ön yüzündeyim. Artık hiç artma, eksiltme yapmak yok. Elimdeki 59 tane ilmeğimle patiğimin örgüsünü tamamlayacağım. Bakın şu kısmını yapmış olduk. Şimdi ilmeklerimizi keserek örgümüzü bitireceğiz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Elimizde 59 tane ilmeğimiz var. Burada ilmek sayısı 59, 58, 57, 56 olabilir. Ayak büyüklüğüne göre 60, 61 de olabilir. Şimdi 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe geçirelim. Tekrar 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe geçirelim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Kalan ilmeği diğer şişe geçirelim. Böyle ilmekleri kapatarak hep aynı işlemi uygulayalım tek ilmek kalana kadar. Son ilmeğim kaldı. Onu da böyle bakın. İpimi uzun keserek şöyle çekeceğim. Şişimle birlikte böyle çekiyorum. Bu şekilde de sıkıştıralım ve patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Bakın bitmiş hali bu şekilde olacak. Şimdi ipimize iğnemizi geçirelim. İpimizi uzun keserek dikmek için kullanacağız şimdi. Şöyle tersinde çevirdik. Patiğimizi tersinden dikiyoruz. Şimdi böyle dikerken bakın burada bir yuvarlaklık oluştu. Onu şöyle iğnenin içinden geçirelim. Buraya düğümlemiş gibi bir dikiş yaptık. Şimdi artık dikmeye devam edebiliriz. Şöyle ilmeklerimizin iç taraftaki kanatlarından alarak dikeceğiz. Bakın şu şekilde. İç taraflarından batıyorum. Böyle dikerek yine bu tarafları da aynı şekilde bakın bir buradan ilmek alacağız. Bir buradan alacağız. Bu şekilde. Bir buradan
bir buradan iç taraftaki ilmekleri alarak dikeceğiz. Şu kısma kadar dikelim ve dikişimizi bitirelim. Evet, patiğimin dikimini tamamladım. Şöyle düz tarafını çevirelim artık. Kenar oyası kullanmadım. Sizler dilerseniz kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bakın böyle çok güzel babet formunda, ayağa çok güzel yakışan, örgüsü de çok güzel oldu. Bakın bu şekilde çok kibar bir patik yapmış olduk. Aynı şekilde bunu da yine manken ayağıma giydireyim. Manken ayağım biraz uzaktaydı. Şimdi siz bu patiğime bakarken ben de hemen giydirip geliyorum. Bakın bu şekilde. Gerçekten çok kibar oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bu benim daha önceden ördüğüm. Bu da sizlerle birlikte ördüğümüz. Bakın. Çok güzel oturan bir model oldu. Ayağı. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni ilk defa bu videomda tanıyanlar, izleyenler, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.